Burası dünyanın en önemli kanyonlarından bir tanesi. Şu anda Ihlara Vadisi'ndeyiz ve bu kanyon dünyada insanların en çok yaşadığı kanyon olarak geçiyor. Ve hemen arkamda gördüğünüz Menendez Çayı da bu kanyonun içinde size eşlik ediyor. Hayret ediyorum gerçekten. Biz nasıl olur da bu güzellikleri geç fark ediyoruz? Evet. Sanıyorum şuradan müzik sesi geliyor. Evet, yani şöyle ara yerlerden, dar yollardan geçerek diğer bölümlere ulaşıyorsunuz. Güzel bir restoranı var. Onun dışında bayağı iyi ilgilendiler, sağ olsunlar. Evet. Akşam 2 kez burada tabii yolu şaşırdım. Aşağı kapalı gibi görünüyor yol olunca. Bakın mesela buradaki odanın ismi de Akserya. Yani böyle odaların farklı isimleri var ve gerçekten merak uyandırıyor. Yani bir taraftan da gördüğünüz gibi buraya gelen de çok fazla gezgin var. Yani şu an hayalimdeki şey tam karşımda duruyor. Gelebilirdim ama henüz değil, daha var. Burada bir Selçuklu konağı var. 5 dakika sonra zaten merkezde yer alıyorsunuz. Yani Güzelyurt ilçe merkezinde. Burası da Kapadokya Ihlara konakları. Bugün saçlarıma pek müdahale edemedim. Ne oldu bilemiyorum. Selamlar tekrardan. Güne gerçekten şanslı başladım. Şimdi Ihlara Vadisi'nin girişindeyim arkadaşlar. Az önce gelirken mobil üzerinden müze kart aldım. Müze kartın süresi dolduğu için yenilememiştim. Açıkçası bayağı uygun da buldum, 100 TL'ye. Birazdan bakacağım, kontrol edeceğim doğruyu mu yaptım diye, ama 100 TL vererek müze kart alabiliyorsunuz ve Türkiye'deki birçok müzeye tabii ki sınırsız geçiş yapabilirsiniz. Şimdi bu arkamda gördüğünüz yer Ihlara Vadisi'nin girişi, ama henüz daha vadiye girmeden hemen Ali Bey'e de teşekkür etmek isterim buradan. Çünkü Güzelyurt'ta kalıyorum ama oradan Ihlara'ya gelmek o kadar da kolay değilmiş. Hani normalde Ihlara Vadisi Güzelyurt'un içinde, ancak işte hani buralarında tek sorunu biraz ulaşım olsa gerek arkadaşlar. Yani direkt oradan buraya ulaşım yok, dolmuş yok. Arabayla getirdi, bir 15 dakika yol geldik. Kendisi de tur rehberiymiş. Gelene kadar bura hakkında bilgi de verdi. Hani hep şey diyorum, mesela yola çıkmadan sizler de merak ediyorsunuz. Tek başına sıkılıyor musun? Tek başına nasıl yapıyorsun? Hep merak ettiğimiz durumlardan bir tanesidir. Şimdi ben Aksaray'a geliyorum. Güzelyurt'a nasıl geldim? Aksaray merkezden dolmuşla Güzelyurt'a geldim arkadaşlar. 65 TL ödedim bilet ücretine. Ve Güzelyurt merkezde indim. Ama tabii ondan sonra ulaşım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Yani tamamen sonra öğrendim. Ve Ihlara Vadisi'ne yine tabii ki bir özel araç gerekiyor. Ama şu da olabilir. Belki Güzelyurt'ta hani ATV kiralıyor olabilirsiniz. Araç kiralayabilirsiniz. Bu sayede gelmek de mümkün olacaktır. Ve şimdi kanyon çok fena güzel gözüküyor. Hazır mısınız? Hazırsak ben hazırım artık. Yanıma bir şeyler de aldım ama aşağıda güzel kafeler de varmış. Özellikle gözlemesi iyi dedi. Sizlerden ricam bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Şimdiden destek olan ve güzel dileklerini, yorumlarını ileten herkese teşekkür ederim. Tek başıma Türkiye'yi geziyorum ve sizi de birlikte gezdiriyorum. O halde Ihlara Vadisi'ne hoş geldiniz. Şu anda vadi girişi burası. Vadinin girişinde şöyle küçük bir kafede karşılıyor sizi. Yani buradan artık yavaş yavaş aşağıya inmeye başlayacağım. Su sesini duyabiliyoruz. Direkt geçtim arkadaşlar. Normalde de müze kartın ücreti bu arada 100 TL'ymiş. Müze kartsız giriş yaparsanız da
Ücreti 700 TL Ihlara Vadisi'nin. Yani şu anda kimseyi de göremiyorum galiba. Adada tek başımayım. Hemen şurada bir tabela var. Aşağıdaki suyun sesini duyabiliyorsunuz. Ve bana direkt girer girmez bu girişten sola doğru devam etmemi söylediler. Yani suyun akış yönünde ilerleyeceğim anladığım kadarıyla. Ve buradan gidebildiğim kadar devam edeceğim arkadaşlar. En uzun yolda galiba en son durakta Selime Katedrali oluyor. Yani ben bugün Selime Katedrali'ne kadar burada yürüyeceğim. Bakalım ne kadar sürecek. Şu anda artık yoldan yavaş yavaş ine ine gidiyorum ve su sesi eşliğinde anladığım kadarıyla bu yolu takip edeceğim. Yani zaten burada bir parkur alanı var. Yani buradan aşağı şu basamaklardan ilerleye ilerleye iniş yapıyorum. Deniz Dağları'ndan ve Hasan Dağı'ndan geliyor kaynak suyu. En az aktığı dönem bu dönem, kışın daha fazla akıyor. Burası da şelale. Oo, süper. Ben de diyecektim ki bayağı gür akıyor. Demek ki şu an en az aktığı. Evet, en az aktığı nokta. Yani şu an bile bayağı gür. Sonra giriş noktasından giriş yaptığımız Ihlara Vadisi'nde 2 tane giriş var. 14 kilometre içerisinde 4 tane girişler çıkışlar var. Bunlardan bir tanesi burada, diğeri basamaklı olan yer. Belisırma'dan var ve Selime'den var. 14 kilometre bu şekilde devam eder. İçerisinde 105 tane kiliseler var. Bunlardan en önemlisi Yılanlı Kilise, içindeki yılan sahnesinden dolayı. Bir cezalandırma sahnesi var. Ortalama kaç saat sürüyor bütün bu yolu yürümek? O sizin yürüyüşünüze bağlı. Genelde ortalama bir insan yürüyüşüyle. En az 2-2,5 saatinizi ayırmak süper. gerekiyor. Tamam. Yani yürüyebilirim o halde. Aynen. Selime Katedrali'ne kadar gideceğim. Aşağıda çay bahçesi var. Orada oturup mola verirsen. Evet, belki bir mola veririm 3,5-4 orada. saati de çık. Ama değer. Bir gününü de burada harcasan değer bence. Dünyanın ikinci harikası, içinde yaşantı olan en büyük kanyonu. Burada mumyalamalar olmuş. İlk beyin ameliyatı bu bölgede olmuş. Çok iyi. Şu anda girişindeyiz. Ben biraz böyle bulunduğum yeri anlamaya çalışıyorum. 150-200 metre girdin. Daha bir şey yok. Ya. Daha bir şey yok. Aynen. Bunlar da bizim yaptığımız şeyler hep. Doğal. İçeri tünel mağara. 4-5 metre gidiyor. İçeride güzel balık oluyor orada. İçinde balıklar var değil mi? Güzel. Ama su da çok güzel gözüküyor. Yani temiz Kaynak belli su, içinde. kaynak Kaynak su. su, aynen. İçiliyor mu peki? Yani Bu içilmez, bu burası içilmez. değil, Çünkü çeşmesi köyün var mı? içinden geliyor. Kaynağı temiz, kaynağı temiz. Zaten evlerde içtiğimiz su bu, kaynağından geliyor. Ama bu da işte kasaba içinden geçtiği için evi yakın olanlar bir şeyler atıyorlar. Peki en kalabalık hangi dönem oluyor burası? 7. 8. ay. 7. Çok sıcak olmuyor mu ama o zaman Hiç da? o kadar olmaz. Çünkü bazen kölgelikler oluyor ya. Tam böyle anam yandım derken aşağı yukarı bir 2 aydır falan İtalyanlar çok. Tatil dönemiymiş. Ben sordum niye, dedim hep İtalyanlar. Bizim orada tatil de ondan dedi. Uzak doğular çok gelir. 50 yıldır buradayım. Burada da 25 yıldır çalışıyorum. Kahvenin önünde oturup da Iğlar'a hiç gelmemiş aynen vardır. cebine bir bardak çekirdek koy. Eline bir suyunu al, içeceğin al. Bir adam bir yürü burada. Bir gör. Yani... Bu ağaç yıkılmış, kendisinden kurumuş. Bu ağacı da bir yere götürme imkanımız olmadığı için hem ağaç devrilmesin diye destek yaptım. Hem de böyle bir giriş Bütün kapısı bunları gibi. siz mi yaptınız? Evet. Of. Böyle bu ağacın içinden Doğayı geçiş nasıl yaparak. koruyacaksın? Doğanın içindekilerle koruyacaksın. Şimdi buraya ben bir profil demir atsaydım çok çirkin bir görüntü olurdu. Karşıda bir bayrak görüyorsunuz. Şu an ben de göremedim. Dönüyor Neredeyim? ya. Dönüyor. Tamam. Kamerada göremedim. Şu an karşıdaki bayrağı götürüp asmış oraya ve az önce gösterdiğim o bütün o düşen ağaçları bir şekilde dönüştürmüş. Şimdi daha içeriye geldim. Yola kazandırmış ve şimdi Salıngaç doğal. yani şimdi Bunlar benim kanki. bunları da mı ağaçta yaptın? Ağaç, evet ağaç. Şimdi buraya da vereceğim suyu. Şimdi yollarda Biberleri var. Turistler uğruyor mu buraya hep? uğruyor. Yani şöyle biberler çıkmış, Laz lahanası varmış. Çay bahçesi diye geliyorlar. Buraya. Çay veriyor musun o zaman? Çok yasak. Kimimiz olursa belki Teşekkür ederim. koparabilirsin. Bu da altın çilek şu anda. Oo, çok iyi vallahi, tadı da bayağı iyiymiş. Evet, keçiler, kuyruklar. Bir şey, ağaçlara bakış açısı önemli, biliyor musun? Bak mesela fare. Tanıştığım abi ağaçtan o kadar ilginç şeyler yapmış ki. Şu an burada bir eşek var ama bayağı orijinal duruyor. Ve kendisinin yeri de buradaydı. Tanıştık. Kaldığım yerden yola devam ediyorum arkadaşlar. Aha. Şu an o kadar güzel bir yerde oturuyorum ki suyun üzerinde yine böyle devrilmiş bir ağacı bu şekilde sandalyeye dönüştürmüşler. Aslında çok güzel bir fotojenik alan oluşmuş burada.
Yani acelem yok. Ben de biraz böyle tadını çıkarmak istiyorum. O yüzden böyle suyun kenarına oturdum. Biraz vakit geçireceğim. Acayip güzel. Burada ayrıca hani yürüyemem gibi bir şey de düşünmeyin arkadaşlar. Bütün yolu yürümek zorunda da değilsiniz. Ve gayet kolay da yürüyebilirsiniz. Yani burada çok fazla yaşça büyük kişiler de var. Gençler de var, çocuklar da var. Herkes bu yolu yürümeye geliyor özellikle. Yani şu an müthiş bir yerdeyim. $2-3 bin lira para harcadım. 2-3 bin lira verip yine duş taktırdık o zaman. Aynı paraya geliyordu. Ayrıca bakın zaten şu anda ben gidiyorum. Burada oklar var. Çok rahat kendi yolunuzu bularak tek başınıza da ilerleyebilirsiniz. Epeyce bir yol gideceğiz birlikte. Ama bu yolu tabii ki tek başınıza yürümüyorsunuz. Yandaki Melendez çayı size eşlik ediyor. Yani şu anda su buradan buraya doğru akıyor ve sizin gideceğiniz yolda suyu takip ediyorsunuz aslında. Güzelyurt ilçesinde yer alan Ihlara Vadisi'ndeyim. Ihlara Vadisi'ni dünyadaki diğer kanyonlardan ayıran önemli bir özelliği var. Bu kanyon içerisinde binlerce insan yaşıyor ve dünyada en çok insanın yaşadığı kanyon olarak tarihi geçiyor burası. Ve hemen kanyon yolunu takip ettiğimizde, yani vadinin içinde ilerlerken buradaki gördüğünüz o büyük kayaç yapılarda birçok oyulmuş kilise görebiliyorsunuz. Birçok yapılaşma görebiliyoruz. Yani şimdi o zamandaki doğa şartlarını da göz önüne alırsak mükemmel bir yer seçimi değil mi sizce de? Şu anda ağaçların arasında karşıdaki bakın hemen o şeyi görebiliyorsunuz. Oyulmuş yerleri. Mezarlık olarak kullanılabiliyor bazıları kilise olarak kullanılıyor. Şimdi yavaş yavaş kilise yoluna doğru ilerliyorum arkadaşlar. Yaklaşık 105 tane kilise bulunuyor ve şu anda bunların yaklaşık 15 tanesi ziyarete açık ve birazdan bütün o kiliselerin içine gireceğiz. Şöyle söyleyeyim, bence Ihlara Vadisi'ne başka bir özgünlük katan şey kesinlikle bu da Murat abinin imzası olabilir. Bakın yine ağaçtan böyle bir neye benziyor? Timsah olabilir. Değişik bir yaratık. Ama gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Şu anda geldiğim yer burası. Galiba bir 7 kilometre yürüdüm. Çay bahçesine gelmişim. Evet, şimdi bizi Ihlara içerisinde ilk karşılayan kilise Kokar Kilisesi arkadaşlar. Buradaki freskler de gerçekten renkleri çok canlı. Açıkçası güzel bir kilise ve bu kilisenin içinde hemen karşımda bir açıklaması var. Bu kilisenin duvarlarında Meryem'e müjde, ziyaret, İsa'nın doğumu ve çobanların tapınması fresklerini görebiliyoruz. Evet, şimdi bu giriş yaptığımız kilisenin ismi Pürenliseki Kilisesi. Hemen az önceki kiliseden çıktıktan sonra bir de buraya girelim. Ama tabii mutsuz son, çünkü kilisenin kapısını kilitlemişler. Küçük bir alan belli ki. Tehlikeli bölge diyor. Sanırım buraya giriş yok. O yüzden geri dönüyoruz. Şimdi gireceğimiz kilisenin ismi Ağaçaltı Kilisesi. Ve şu anda burada kiliseler gördüğünüz gibi bu kadar bir alan kapsıyor. Ve yine kilisenin üzerindeki freskler daha canlı tonlarda, daha iyi bir halde. Gördüğünüz ağaçlı kilise eskiden ismini girişinin ağaçlarla kapalı olmasından dolayı alıyormuş. Ve içerisinde de yine güzel tasvirler yer alıyor. Ve şimdi yine devam ediyoruz başka bir kiliseye doğru. Kilise bölgesinin yoğun olduğu bir yerdeyim. Kiliselere olan uzaklığı görebiliyorsunuz. Ben şimdi Sümbüllü Yılanlı Kilisesi'ne doğru ilerleyeceğim ve çay bahçesine az kalmış. Sonra Belisırma'ya giriş yapacağım ve tabii ki 10 kilometre sonra da
Selime Katedrali'ne doğru gideceğim. Yani anlayacağınız şu an daha 10 kilometrem var. Şimdi girdiğimiz diğer bir kilise Sümbüllü Kilisesi'ndeyiz. Burasının içerisi biraz daha karanlık gözüküyor. Bilmiyorum ne kadar gözükecek ama buranın içi karanlık. Açıkçası tek olduğum için birazcık tabii ki korktum galiba. Kilisenin bir diğer özelliği de burasının tek katlı bir kilise olması. Kilise içerisinde güzel detaylar var ancak tabii burada fresk göremiyoruz. Gördüğünüz gibi 2 katlı burası ve içeriden giriş yapıp yukarıdan buraya çıkış yapabiliyorsunuz. Özellikle en çok beğenilen yerlerden bir tanesi de bu yılanlı kilise. Kilisenin girişi, içerisi biraz daha karanlık ve bu kilise içerisinde yeniden doğuşu bize anlatan semboller yer almakta. Auf der Waage sind Menschen, so bildlich dargestellt. Das Gesicht kann ich nur erkennen auf der rechten Waage. Viele Sünden, wenig Sünden, keine Sünden, Paradies. Havva'nın cennetten kovulması olayından kaynaklanan ilk günahın onlardan insanlığa geçtiğine ve dolayısıyla insanlığın ölümün esiri olduğuna inanırlar. Çünkü cennet ölümsüz, dünya ölümlüdür. İnsanlığı bu tutsaklıktan kurtarmak için Tanrı oğlunu yani İsa'yı insan suretinde yeryüzüne göndermiş, çarmıhta acı çekerek ölmesine razı olmuştur. Şimdi bu kayanın arasından şöyle daracık bir yerden geçiş yapıyoruz. Yolun yarısına gelemedim. Şu anda sanırım bir 7 kilometreyi devirdik. Artık yolun yarısına gelmiş sayılırım. Ama gerçekten 2-3 saatte geldim. Ve burada dinlenip mola verebilirsiniz. Çay, kahve içebilirsiniz. Hatta taze mandalina ve portakal suyu içebilirsiniz. Ve en güzel tarafı da bakın burada kamelyalar var. Şu anda Belisırma çıkışına geldim arkadaşlar. Ve daha 7 kilometre yürümüşüm. Yani sabah 10'du başladığımda 2,5 saatte biraz da oyalanarak, video çekerek 7 kilometre yürümüşüm şu anda ve devam ediyoruz, pes etmiyoruz. Şu anda başka bir kilisenin oraya doğru geldik. Bir yol yürüdüm. Ihlara'nın girişinden geliyorum şu anda. Bezirhane dediğimiz yer burası. Eskiden onlar yürüdükçe dışarıda bu dönüyormuş. Döndükçe o bir ızgın otu varmış. O ızgın otundan bu şu içeride de bir taş var. Taş da bunun çekirdeğini mi kalan neyini şey yapıyorlarsa döndürdüğünde onu alıp gelip burada şey yapıyorlarmış yani. Bu bir öğütme işlevi görüyor Evet, o zaman değil mi? Evet öğütüyormuş. Burada işte eski selevirler falan var. Onlardan da süzülüyormuş işte. Peki bu ağaç mı yani şu ortadaki şey tamamen? Bu ağaç da artık o zaman neyle getirdi onu da bilmiyoruz. Çok büyük. Zaten burası da biraz kesilmiş. Bundan bir tane daha olacak bu ağaçtan. Şu ağaçtan bir tane daha olacak. Gerçekten ilginçmiş. Böyle bir şey ilk defa görüyorum bu arada. Evet, ticarette olmuş yani. Buradaki çıkan yağı Asra'ya götürmüşler mesela. Orada satmışlar pazarlarda veya civar köylerden gelip buradan yağ almışlar veya yağ sıkmışlar. İşte burada yine böyle. Şimdi bu Bezirhane yanında da bir kilise var değil mi? Ana kilise o oluyor. Ana kilise var. Kiliseyle yan yanalar bu arada. Bezirhane yan yana. Buralar 1300 yıl, 1200 yıllık bir yer. İçindeki yapılan bunlar 250 yıllık. Burada da işte bunun etrafında da eski katır dediğimiz veya eşek gibi veya katır. O yürüdükçe bu dönüyormuşmuş. Bu eskiden orijinaldi. Biz bile döndürebiliyorduk. Şimdi biraz bozuldu. Burada da Fırın var sanki. fırın var. Burada da o hani dediğimiz gömmeş ve bazlama türü ekmekleri yapmışlar burada. Dedem gelmiş mesela. O yok şeyde. İlerideki mağaralarda yaşamışlar. Orada kaya yıkılınca buraya gelmişler. Burada bizim bir ev vardı, yıkıldı. Burada mağara var. Burada işte o mağaraları da şey olarak kullanıyorlar. Mutfak olarak. 250 yıl öncesi dolap yok, elektrik yok, su yok. Tabii buz Suyu gibi. ırmaktan alıyorlar.
abiye yol sorayım Şansın derken. denk geldi ya. İlginç oldu gerçekten. Çünkü Selime Katedrali'nin o tarafa gidecektim ama epeyce bir yol var. Ve tesadüfen abiye yol sorayım dedim. Onun köyüne de yakın bir yermiş zaten. Gel seni bırakayım dedi. Açıkçası iyi oldu. Yani şu an bir 5-10 dakikalık bir yol geldik. Arabayla o kadar hızlı gelmemize rağmen epeyce bir yol vardı. Ve ben eğer yürüyerek gelseydim herhalde akşamı zor edebilirdim arkadaşlar. Ama neyse ki şansımız yine yaver gitti. Selime Katedrali'ne gidince de tekrar oteli arayacağım. Beni oradan almaya gelecekler. Ve bugün gerçekten keyifli bir gün geçirdim. Yani şunu demek istiyorum. Ülkemizde gerçekten çok güzel yerler var. Kıymeti bilindikten sonra, değeri bilindikten sonra. Ve lütfen es geçmeyin. Yani tesadüfen bile gitsen, yani işin olur bir yere gitsen, o şehirden nerede ne var, ne yenir, ne yapılır, ne yapılması gerekiyor. Mutlaka birilerine danışın. YouTube'da videolarını açıp izleyin arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. Çünkü inanın Ihlara Vadisi'ne kaç kez yolum düştü ama sanki yürümeyi es geçmiştim. Yani o kadar vakit ayırmamıştım. Ve bugün sadece Ihlara'yı yürümek için buraya geldim. Şahane bir yer. Yani gerçekten Ihlara Vadisi muhteşem. O kadar yolu yürümeye değer. Dilerim sizler için güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Dilerim bu video sayesinde sizler de Ihlara'ya gelip bana güzel mesajlar atarsınız. Şehir plancısıyım. Evet arkadaşlar, artık bütün bu yolculuğu tamamlamış olduk hep birlikte. Şu anda Selime Katedrali'ne geldim. Burası 2 katlı olarak inşa edilmiş. Uzun bir yolun sonunda artık varacağınız yerde burası oluyor. Ve tabii ki benim de enerjim şu anda tamamen